Hırkamızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. V yakada kolumuzu nasıl birleştireceğimizi de size kısaca anlatmak istiyorum. Hemen şurada ön bedende V yakamızı bitirdik. Kolumuzu da bitirdik. Oradan itibaren şöyle yüz yüze gelecek şekilde koyacağız üst üste. Hemen iğnemi de bulayım. Evet, iğnem de burada. Hemen buradan başlıyoruz. İğne ile birleştirirseniz de olur. Ben ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Burayı özellikle gösteriyorum. Anlatmak istediğim bir konu var. V yakayla yapmak isteyenler için de bu da bir burada belge niteliğinde kalsın. Böyle yapmak isteyenler açıp seyredip gayet kolay yapabilir. Ben reglan kol çok severim ama bilmediğim zamanlarda da tabii ki çok zorlanıyordum. Reglan kol yapmayı ben dikiş tekniklerinden öğrendim arkadaşlar. Bu dergi vardır, burada dergisi. Açıyordum onu. Kalıpları inceleye inceleye bir tane kalıp çizmiştim ki o zaman daha zordu kalıp çıkartmak buradan. Ve oradaki kalıbın üzerine örgümü öre 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 reglan kolu nasıl yaparımı öğrenmiştim. Çünkü bilenler anlatırken çok şey anlatıyordu. Karşıdaki hemen anlamış gibi anlatıyordu veya işte buradan buraya olacak. Bunun nesini anlamıyorsun ki falan şeklinde anlatıyorlardı. Sonra ben tabii büyüdükçe ve dikiş konusunda da daha iyi oldukça reglan kolun daha detaylarını öğrendim. İster yuvarlak yakada, ister V yakada her türlü reglan kol örebilirim. Bu da benim ördüğüm hırkam yuvarlak yaka olacak. Bu da bir arkadaşım özellikle beni beklediği için anlatıyorum şimdi. Şurası bizim kol ortamız. Hemen buraya ben iğnemi takayım. Daha kolay anlaşılacak. Şöyle. Şu pembe iğnemi taktığım bölüm benim kolumun orta noktası. Yani tam omzum şurası benim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yakamız şuradan başlıyor. Ve yakamız kesile kesile gitti. Şurada kıvrılacak. Ve biz şurayı yakamızı şurada birazcık şey var. Sökeceğim için tam sıfırlamadım. Yakamız görüyorsunuz. Şöyle geliyor. Kese kese geldik. Ve buradan sonrası düz çıkıyor. Burası bizim V yakalı hırkamızın ön bölümü. Hemen burayı çizerek de anlatmak istiyorum. Örgüde V yakayı nasıl yaptık arkadaşlar? Şuradan başladık. Yukarıya doğru çıktım. Çizim için kusura bakmayın. Ve aynı noktaya ulaştığımızda şöyle buralara ipimle ben işaretler aldım. Siz iğnenizle de alabilirsiniz. Çatal iğneyle de alabilirsiniz. Yeter ki işaretinizi alın ve dikişleriniz bitene kadar orada sabit kalsınlar. Şurası ben sağ önü ördüm. Sol önde de tam tersini yapacağız. Şurası bizim koltuk altı. Şöyle de işaretimizi yapalım. Koltuk altımız. Ve biz buradan itibaren başlıyoruz yavaş yavaş kesmeye. Ben şimdiki ördüğüm bluzda kendi istediğim noktaya kadar ayna karşısında ölçtüm ve şurası 5,5 santimdi. Bunu herkes kendisine göre uyarlıyor. Burayı dümdüz çıktım. Burası neresi arkadaşlar? Hırkamızın önü. Ön, ortası. Ön ortasında da ne yaptım ben? Birazcık fazla ördüm. 60 ilmek arkadaydı. Önde ne yaptım? 35 ilmek ön yaptım. İlmek. Arka kaçtı? 60 ilmekti. Yani ben burada 5'er tane ilmek, 5 sağda 5 solda 10 ilmek fazla yaptım. Bunun nedeni de ne? Hırkamız üst üste binecek. Ön ortasını tam tamamlamak için fazladan ilmek yaptım. Şimdi geldik.
Şurada da bir işaret aldım. Bu noktaya kadar dümdüz çıkmıştım. Şu noktaya kadar dümdüz çıktım ve sonra hem buradan işaret aldım hem buradan işaret aldım ve başladım her iki taraftan da eksilterek şöyle gitmeye. Böyle gide 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 hem burada eksiltmeler yaparak üçgen bir şekilde çıktım. Şurası kol evi. Ben bu rengi neden bugün tutturamadım acaba? Şurası da V yakamız. Şimdi şurada da ne yaptık? Olayı sıfırladık. Daha sonra da buradan dikerek veya tığımızla birleştirerek buraya kolumuzu birleştirdik. Kolumuzu birleştikten sonra şurada şöyle bir bölümümüz var. Kolumuzun birleştiği nokta. Şurası da kol ortası. Ay keşke ben örgü öğrenirken bana bunları anlatsalardı birisi. Çok mutlu olurdum. YouTube falan yok. Söke söke ne oldu? Bugünlere geldik. Neyse, bunda da vardır bir hayır. Kol ortasından itibaren hem burası arkaya devrilecek. Bu taraf arka olacak. Burası da ön olacak. Şurası kol ortasıydı. Yani bizim yakamız, hemen burayı da şöyle maviyle göstereyim. Bizim yakamız, bluzumuzu giydikten sonra şöyle bir V yakamız olacak. Nasıl ki biz bluz örerken şöyle bir V yaka yapıyoruz. Eksiltiyoruz. Sağlı sollu eksiltiyoruz. Daha sonra istediğimiz genişliğe gelince şöyle bir işaret alıp düz yukarı çıkıyoruz ve omuz oluyor. Bunda da biz hırkamızda bu işlemi gerçekleştirmiş olduk. Tek fark reglan olması. Reglanda neydi? Bluzumuzun üst bölümünün, omuz bölümünün ve yaka bölümünün kolumuzun uzatılarak örülmesiydi. Şimdi yuvarlak hırkada nasıl yaptın derseniz, yuvarlak hırkada da arkadaşlar, ben şimdi solu anlatayım. Yuvarlak hırkada da şöyle bir hırkam var. Şöyle geldi. Şurası da başlangıç yeri diyelim. Hırkamı 35 ilmekle başlamıştım. Aslında 5 ilmek neydi? Fazla. Şurası ön ortası. Çizgi çizgi yaptığım, nokta nokta yaptığım yer ön ortası. Tam buradan üst üste binecek ve şuradaki bölümlerde, ceketlerde olan fazlalık gibi düğme yapacağız şuraya bir tane. O yüzden fazla. Düğmemizin çapından tam bir çap aşağıya inip ilik açacağız. Şimdi sağ tarafa, sol tarafa düğmemizi dikeceğiz. Burayı nasıl yaptık derseniz de hemen burayı da siyahlarla anlatayım. İstediğim noktaya kadar hırkamın ön bedenini ördüm. Burası, burada neden geri gittik? Şöyle bir saniye, hemen ayarlıyorum arkadaşlar. Şurada istediğim noktaya kadar hırkamı dümdüz ördüm. Burada işaretimi aldım. Daha sonra burada ben yakamın istediğim noktasına gelene kadar devam ettim dümdüz örmeye. Buraya geldikten sonra normalde biz yakada ne yapıyoruz? Şöyle bir yakamız var diyelim, yuvarlak. Ne yapıyoruz? Burada 10 kesiyoruz. Sonra 4, 3, 2, 1 kesiyoruz. Daha sonra gerekiyorsa bir kesmeye devam edip sonra dümdüz yukarı çıkıyoruz ve yuvarlak yakamızı yapıyoruz. Burada öyle yapmadık. 10 da kesmedik. Çünkü önde düğme dikeceğimiz için bir paya ihtiyacımız var. Düğmemiz havada kalmasın. Burada ben ne yaptım? 8, 4, 3, 2, 1 şeklinde kesintimi yaptım. Burada da zaten ikişer ikişer 4 sırada bir kesmeler yapmıştım. Şöyle aralıklarla. Burada 5 tane nokta koydum diye 5 tane kesme yaptım diye düşünmeyin. Bu sadece sembolik bir şekilde orada kesme yapmış olduğumu gösteriyorum.
Daha sonra burada biri yaptıktan sonra burası da böyle üçgen bir şekilde geldi ve şuraya da hırkamızın kolunu diktiğimizde şöyle bir kolumuz olacak. Şurası kol ortası diyelim. Şurası da birleştirme noktamız olacak ve kıvrıldığında bizim hırkamızın yakası, bunu da şöyle turuncuyla gösterelim. Yuvarlak bir yakamız olacak. Yani kesmelerimizi yapıyoruz. Düz kısım, şurada reklam olduğunu düşünün. Düz kısım burada hiç eksiltme yapmadan, arttırma yapmadan dümdüz çıktığımız bölümde bu kol bölümüne denk geliyor. Bu kadar kolay. Şimdi burayı anladıysak arkadaşlar, ben şu üçgen bölümü V yaka kısmını söküyorum. Şu yuvarlak yakamın diğer kısmını örmeye başlayacağım. İyilik noktasına geldiğimde bir düğme genişliği kadar pay bırakacağım yukarıdan ve ilik açacağız beraberce. Hemen bunun da çapını ölçelim beraber. Ne kadar aşağıda ilik açacağımızı görelim. Şöyle 2 santim kadar aşağıda ilik açacağız. Öndeki 8 ilmek boyunca bırakmış olduğumuz fazla payda tam bunun olacağı yeri size anlatacağım tekrar. İliğimiz böyle uyduruk bir ilik gibi durmasın. Güzel bir ceket iliği gibi dursun istiyorum. O noktada buluşalım. Ön sağ bedeni örüyorum. Şöyle yukarıya doğru, kol evinden yukarıya doğru gidiyorum. Şuradan başlamıştık. Etek ucu, kol evi. Burada 4 sırada bir iki tane eksilte eksilte gidiyorum arkadaşlar. Şurayı ayna karşısında bir güzel ölçüyorsunuz kendinize ve yakanız nerede olsun karar veriyorsunuz. Nerede olmasına karar verdiğinizde ben önce sol tarafı ördüm. Daha kolay oluyor. Neden kolay oluyor? Onu da hemen anlatayım. Şurada biz yakayı yapacağız. 8 eksilteceğiz. 4 eksilteceğiz. 3 2 ve sonra 1 şeklinde eksilttikten sonra şurayla şurayı şöyle bir birleştireceğiz. Şurada da farklı bir renkle yapayım burayı da. Şurada arkadaşlar bir düğme genişliği içeriye, bir düğme genişliği de aşağıya olacak şekilde, yani şurası şöyle nokta yapıyorum burayı da. Şurası bizim kırmızıyla çizmiş olduğum yer ön ortası oluyor. Şu arada kalan bölümde yaklaşık 3-4 ilmek kadar bir bölüm, burası da 2 santim civarında bir bölüm. Orası da bizim hırkamızın üst üste binme bölümü. Şimdi şuradan aşağıya bir düğme boyu indik. Şuradan aşağıya bir düğme boyu indik. Bir düğme boyu da içeriye girdik buraya doğru. Şuraya biz düğmemizi yapacağız arkadaşlar. Daha doğrusu düğmemizi değil, iliğimizi açacağız. Onu da şimdi beraberce yapalım ve bu iliğimizi açtıktan sonra şuradaki eksiltmelerimiz devam edecek şu noktaya kadar ve biz buradaki iliğimizi açtıktan sonra bir düğme boyu daha ördükten sonra da 8 4 3 2 1 şeklinde kesmeye devam edeceğiz ve şurada da kesmelerimiz olduğu için burada bir noktada artık ilmeğimiz çok az kaldığı için de hepsini keseceğiz. Şimdi beraberce iliğimizi açalım. İliğimi açmak için düğmemi hırkamın ön bölümüne koyuyorum ve şöyle bakıyorum, yaklaşık bir 4 ilmek civarında arkadaşlar. 3,5-4 civarı diyelim. Ben 4 tane ilmek örüyorum. Bunu herkes kendi düğmesine, şişine ve ipine göre ayarlıyor. Burada ben 4 yaptım diye kalın şişli örüyorum. 2 numara, 3 numara şişli örüp 4 tane ilmek yapmayın.
2 santime tekabül ettiğini düşünüyorum şu an 4 ilmeğin. Düğmemin çapı da 2 santim. Şimdi burada 4 tane ilmeğimi ördüm. Burada yaklaşık bir 3 tane ilmeği keseceğim. 1, tekrar aynı şişe alıyorum. 2 ilmeği tekrar kesiyorum. İkinci ilmeğimi kestim. Tekrar aynı şişeye aktardım ilmeğimi ve tekrar kestim. Ve şişimi alıyorum. Kesmiş olduğum ilmeğimi ve şöyle bir ölçüm yapacağım. Bakalım bizim düğmemiz ne durumda? 3 tane yeterli oldu arkadaşlar. Fazla da büyük yapmak istemiyorum. Büyük olduğunda düğme çok çabuk açılıyor. O yüzden birazcık da bu bölümü sıkıştırarak ördüm. Şöyle geri alıyorum ilmeğimi ve devam ediyorum sona kadar örmeye. Ve burada 3 tane ilmeği aynı anda alarak 4 sırada bir yapmış olduğum kesintilerimi hala yapıyorum. 2 tane ilmeğimi eksiltmiş oldum. 3 tane ilmeğimi normal bir şekilde yanda örüyorum. Bu eksiltmeleri yanda da yapabilirsiniz ama yanda 3 tane bırakmamız, aradaki 3 taneyi kesmemiz yanın çok düzgün bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Böylece dikişimiz de güzel oluyor. Şimdi devam ediyorum. Tersteyim. Şimdi burada ilmek arttıracağım arkadaşlar ve şişimin yönünü şöyle çeviriyorum. Çoklu ilmeklerimiz vardı biliyorsunuz arttırma yöntemimiz. Onu uygulayacağım burada ilmeklerimi kaçırmadan. Şöyle şuradaki şişimi çıkarayım. Çünkü çok kaygan. Şöyle de kameraya iyice yaklaşıyorum. Şu aradan şiş veya tığ hangisi kolayınıza geliyorsa aradan girdim. İlmeğimi aldım. Tığıma şişime ekledim. Tekrar aradan girdim. Tekrar şişime geçiriyorum ilmeğimi. Tekrar aradan giriyorum. İpim katlı olduğu için birazcık burada sorun oldu ama şöyle çözüyoruz. Tekrar 3. ilmeğimi de aldım. Şişime geçirdim. 3 tane ilmek kesmiştik. Şu an 3 tane ilmeği yeniden ekledim ben buraya. Ve devam edeceğim örmeye. Birazcık da bu bölümü de birazcık sıkıştırarak örüyorum ki düğmem içinden zırt pırt çıkarak beni sinirlendirmesin. Örgüden bazen çok şey bekliyorum gibi geliyor. Evet, dönüyoruz. Düzdeyiz. Bu sırada kol evinde kesinti yapmayacağız. 2 sırada bir yapıyorduk. Şu an ben pardon 4 sırada bir yapıyorduk. Şu an ben ikinci sıramı ördüğüm için kesinti yok. Burada ilmeklerimizi de güzelce örerek gideceğiz. Biraz sıkıştırarak, çekiştirerek ördüğüm için dikkatli örmem gerekiyor. 2 ve 3. ilmeğimi de örüyorum. Devam ediyorum. İlmeklerimi örmeye. Şu noktaya geldiğimde de şunu denemek istiyorum. Yol yakınken dönelim. Şurada düğmemi geçiriyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde geçmiş bulunuyor. Şimdi bu noktadan sonra ben şuradaki bölümü ölçeceğim. Bir düğme çapı kadar, şu an 1 santim kadar örmüşüz. 2 sıra daha ördüğümde, toplamda 4 sıra ördüğümde 2 santime tekabül edecek. Benim düğme çapıma tekabül ediyor. Tekabül kelimesini de bulmam iyi oldu. Gayet güzel Osmanlıca. Denk geliyor diyelim. Daha sonra da burada kesme işlemlerine başlayacağız. Onları da beraberce yapacağız. O noktada buluşalım. Şimdi iliğimiz şurada arkadaşlar. Tavşan ip olduğu için tüylerden biraz zor seçiliyor.
Ve buradan itibaren hemen düğmemi ölçüyorum. Gördüğünüz gibi tamamlanmış oldu. Ve başlıyoruz burada ilmeklerimi kesmeye. Diğer tarafta yaptığım işlemlerin aynısını bu tarafta da yapacağım. Ve önce 8 tane ilmek kesmek istiyorum. Sekizinci ilmeğimi de kesiyorum ve dümdüz kola kadar öreceğim. Bir sonraki kesmede buluşalım çünkü video gitgide uzuyor. Hepimizin zamanı çok kıymetli. Hemen dönüyorum. Ben kollarda ve yakada eğer yuvarlak bir kesim yapıyorsam genellikle şu sondaki kalan 2 ilmeği de birlikte alarak kesimimi yapıyorum ki altta mesela 4 yapacaktım. Şimdi dönünce 3 tane yapacağım. Böylece benim yakam daha yuvarlak bir şekilde kesilmiş olacak. Sırf bunun için yapıyorum. Eğer siz bunu çok problem etmiyorsanız istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Şimdi döndüm. Tığımla devam ediyorum. Böyle yapmak isteyenler de olabilir. Birinciyi kestim. İkinciyi kestim. Ve üçüncüyü de kestim. Şişime takıyorum. Tekrar kestiğim ilmeğimi. Ve artık biz kol evinde de kesme sırasındayız şu an. Evet, ellerim karışmış durumda. 1 2 gitgide ilmeklerimiz çok azaldı. Şurada artık benim hemen burada ilmeklerimi kesiyorum. Topladım. 3 tane sona bıraktım. Dönüyorum. Üç sıra daha kol evinde kesme yapmayacağım. Şimdi yakaya doğru gidiyorum. Yakada 2 tane ilmeğim kalırken ikisini bir alıyorum. Sırf şu öndeki yuvarlak görüntümüz şöyle de bakın. Daha güzel olsun diye yapıyorum bunu. Siz de bir deneyin derim. Şimdi bu sırada 4 3 keseceğiz. Yani önde ben 2 tane keseceğim. Çünkü arkada bir tane kestim. Bu sırada eksiltmemiz yoktu. Devam ediyorum örmeye. Bu yaka ve kol kesimi benim çok beğendiğim bir şekil olduğu için size de tüm detaylarıyla anlatıyorum. İlla böyle mini bir hırka ceket yapmak için değil, daha geniş kollu, daha geniş, daha uzun hırkalarda, bluzlarda da bu yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi yine yakaya geldim. Tersteyim. Bir tane kesmemi yaptım. Dönüyorum. Burada artık 2 tane keseceğim. Ve görüyorsunuz zaten ilmeğimde kalmadı. Şöyle artık ben üçünü alarak aynı anda kesmemi yapıyorum ve ön yakamı bitirmiş oluyorum. Sıra geldi hırkamı birleştirmeye. Önce omuzlardan bütün parçaları birleştirdikten sonra daha sonra kol altından ve beden yanlarından birleştirerek hırkamı bitireceğim. Daha sonra da tığlamamıza geçeceğiz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.